İspanyol kökenli olup Balkanlardan Türkiye'ye göç eden ve bizzat benim Balkan ülkelerinde deneyimleyerek püf noktalarını öğrendiğim triliçe yapıyoruz. Kelime anlamı 3 sütlü pasta. Öncelikle yumurtaların sarısından beyazını ayırıyoruz. Beyazın içerisine hiçbir şekilde sarı damlamayacak. Bir nokta bile damlamayacak. Görmüş olduğunuz gibi sarısını beyazından dikkatli şekilde ayırıyoruz. 2 tane kaba. İkisini de çırpabileceğiniz rahat bir kap olursa iyi olur. Daha sonra beyazın içerisine çırpmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi önce boş çırpmaya başladım. Ardından bir çimdik tuz ekleyip ve yarım su bardağı şekeri yavaş yavaş ilave ede krema oluşacak şekilde ekleyerek mükemmel bir kıvam elde edecek şekilde çırpıyoruz. Yani tabağımızı ters çevirdiğimizde kremamız yere akmıyorsa istediğimiz mükemmel bir kıvam elde etmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle şekli, mikseri çektiğinizdeki şekil ortada kalıyorsa, yani o mikserin ucu havada kalıyorsa istediğimiz kıvam elde etmiş oluyoruz. Birazcık daha çırpıyoruz bu şekilde. Ardından hazır oldu. Şimdi yumurtanın sarısını çırpmaya başlayalım. Yarım çay bardağı kaynar suyu yavaş yavaş ilave ede çırpmaya başlıyoruz. Ve kalan şekeri de üzerine ilave ediyoruz. Yarım su bardağı şekeri bu şekilde çırpıyoruz. Bu arada bu çırpmalar bu kekin kabarması ve lezzetini tam dengeli şekilde olacak aşaması bu aşama. Burası çok önemli. Ardından kuru malzemeleri çırpa çırpa içerisine ilave ediyoruz. 180 gram unu içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da ilave ederek bir eliyoruz. Ardından hiçbir şekilde makine değmiyoruz. Bir spatula yardımıyla yavaş yavaş homojenize olacak şekilde karıştırıyoruz. Ardından İlk yaptığımız kremayı içerisine ilave edip tekrar spatula yardımıyla kenarlarından içine doğru katlaya mükemmel bir kıvam elde edecek şekilde karıştırıyoruz. Bu karıştırma ve yoğunlaşması çok önemli. Bu aşamalar görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş ilave edip karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz ve kıvamı böyle biraz daha açık sarı gibi, kremsi renkten açık sarıya doğru olacak şekilde karıştırıyoruz bu şekilde. Bir kabın içerisine, pişireceğiniz kabın içerisine tabanına yağlı kağıdı kesiyorsunuz. Ben 600 gramlık bir alüminyum kap içerisine kağıt koyuyorum. Ona göre siz de arzunuza göre koyarsınız. Ardından içerisine eşit şekilde yaptığımız harcımızı döküyoruz ve boşluk olmayacak ve şeklin tam olması gerekiyor. Tam tepsi içerisinde pişireceğimiz ve o şekilde de kalacağı için ona göre şekil veriyorsunuz ve vurarak hava kabarcıklarını alıyorsunuz. 160 derecelik fırında 25-30 dakika pişiriyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. İlk ısısı çıktıktan sonra kağıdını çıkartıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi aynı kabın içerisine ters çeviriyorsunuz bu şekilde ve soğumadan kesinlikle el vurmuyorsunuz. Sünger gibi oluyor. Ters çevirerek kenara alıyorsunuz. Bu arada sütünü ayarlıyoruz. Sütü için de 4 su bardağı süt ılık olacak. 1 su bardağı 2 paket krema oda ısısında 1 yemek kaşığı da 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı şeker ilave ederek içerisine katıyoruz ve çırpıyoruz. Bunu dolaba koyuyoruz. Ardından 2 su bardağı sütü bir kabın içerisine koyup 2 paket krem şantiyi içerisinde çırpıyoruz. Eğer ki sizin kabınız çok yayvansa ve kekiniz de küçük ise 3 paket yapın. Paketin üzerindeki talimata uyarsanız mükemmel bir kıvam elde edersiniz. Eğer ki 200 gram süte bir paket diyorsa o şekilde yaparsanız görmüş olduğunuz gibi krem şantiniz katı olur ve istediğiniz gibi olur. Pandispanyamızı
kürdan yardımıyla iyice deliyoruz ve soğuyan sütümüzü soğuyan pandispanya'nın üzerine süt karışımını ilave ediyoruz. Her tarafına yayılmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından krem şantimizi huni ya da sıkacağınız varsa sıkacağınızın içerisine ya da benim gibi böyle bir kağıdın içerisine alarak kenara ayırıyoruz ve kalan krem şantiyi pandispanyanın üzerine homojenize ve dümdüz olacak şekilde. Buradaki dümdüzlük çok önemli ki çünkü üzerine karamel geleceği için böyle biçimli ve dalgalı oluyor. Bir spatula ya da düz bir bıçağınız var ise görmüş olduğunuz gibi ben tahta spatula ile dümdüz yaptım bu şekilde. Siz de bu şekilde düz bir tahta ya da spatula demir yardımıyla düzelterek şekil veriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ölçüler birebir tutuyor. 600 gramlık tepsiye tam oluyor. Hiçbir şekilde fazlalık kalmıyor. Dikkatli şekilde ayarlıyoruz ve tepsimizi dolaba koyuyoruz. Bu arada bir bardağın içerisine yarım su bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı nişastayı iyice eritiyoruz. Su soğuk olacak yani normal soğuklukta. Bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı şekeri koyup hiçbir şekilde metal değdirmeden görmüş olduğunuz gibi sağa sola tavayı sallaya sallaya içerisine hiçbir şekilde kaşık vurmazsanız güzel olur. Ve karamelize olduktan sonra içerisine karıştırıcıya koyuyoruz ve 1 su bardağı suyunu ilave ediyoruz. Eğer fazla pişirirseniz acı olur ve nişasta karışımını da içerisine ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Rengi birazcık buğulu olur. Buğulu olmasın. Hiç aldırış etmeyin. Kaynadıktan sonra rengi berraklaşıyor ve bir kabın içerisine alıyorsunuz. Soğutmaya bırakıyorsunuz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dolaba alırsanız soğuması çok daha iyi olur. Bu aşamalarda ben fazla dolabı falan göstermediğim için soğutup öyle döküyorum burada. Soğuyan tatlımızın üzerine karamelimizi görmüş olduğunuz gibi döküyoruz. Karameli tam kıvamında tam ölçü olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün boşlukları bir spatula yardımıyla fazla aşağısına bastırarak bozmadan yapıyorsunuz ve dolapta sakladığınız, ayırdığınız kremayla çizgiler çekiyorsunuz bu şekilde ve triliçe olmasına sağlayan bir çöp şiş ya da bir kürdan yardımıyla da aşağı doğru kaydırıyorsunuz ve triliçenin o esas görüntüsünü ortaya çıkartmış olursunuz. Minimum 6-8 saat. Eğer ki bir gece dinlendirirseniz mükemmel bir dinlenmiş lezzetli triliçe elde etmiş olursunuz. Bu şekilde dilimleyerek de ertesi gün servis ediyoruz ve sütünü de çekmiş, inanılmaz kıvamlı, fazla sütü artmıyor. Her şeyi kıvamında bir triliçe elde ediyoruz. Yılların tecrübe ve birikimi olan Türk ve dünya mutfakları tariflerini paylaştım. Bu kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler. Görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında ve sütü de bu şekilde içerisinden çıkıyor. Her kaşıkta bir lezzet. Test. Çok güzel.